Kaç yaşındasınız, nerelisiniz ve nasıl tanıştınız? Ben de balık geldi diye suya koştum heyecanla. Bir baktım Dilara. Sonra Instagram'dan takipleştik. Sonra evlenmeye karar verdiğimizde dedik ki bir karavan alalım biz en iyisi. Sanki trolleyecek gibi. Hayır asla. Gayet ciddi bir şekilde dinliyorum. Farklı araçları nasıl temin ediyorsunuz? Özgür abi yok mu? Nerede? Hayda. Özgür abi. O geldiğinde söyledi. Suya girmiş. Peki YouTube'dan önce ne iş yapıyordunuz? Global keşfete düştük. Ondan sonra bir videomuz hatta 75 milyon izlendi. Unimog'la alakalı bir değişiklik falan bir şeyler var mı? Arkadaşlar merhabalar. Bu videoda 365 gün doğadayızla beraberiz. Sevgili Dilara, Taha ve Memba ile beraber bir video çekmek istedik. Onları daha yakından tanıyacağımız bir video olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de hoş geldim. Evet, sen de hoş Şu an geldin. Sen hoş geldin. Sakarya'dayız. Dilara ve Taha'nın evine geldik. Sağ olsunlar bizi misafir ettiler. Öncelikle sizi daha yakından tanımak için soracağım soruların tamamını aslında cevaplarını ben biliyorum ama insanların da sizi çok merak edenler var. Hem yurt içinden hem yurt dışından. Çünkü çok ciddi bir globalde izlenme alıyorsunuz. Öncelikle tebrik ediyorum sizleri. Teşekkür ederiz. İlk olarak şunu sormak istiyorum. Kaç yaşındasınız, nerelisiniz ve nasıl tanıştınız? Buyurun efendim. Ben mi başlayayım? Evet. Önce hanımlardan başlayalım. Ben 32 yaşındayım. Sakaryalıyım. Ne sormuştum? Sorun neydi? Nasıl tanıştınız? Nasıl tanıştık? Nasıl tanıştığım aslında biraz sana sürpriz yapacağız şu anda. Öyle Sen mi? Ben bilmiyorsun. bilmiyorum. Bunu bilmiyorum Kim ben de. olduğumuzdan Tek bilmediğin bahsediyorduk. soru Evet. olabilir. Sen önce yaşını falan söyle istersen sonra nasıl tanıştınız? Adımı söylemiştik zaten. 32 yaşındayım. Programımıza nereden Evet, katılıyorsunuz? Sakarya'dan, Sapanca Gölü'nden katılıyorum. Sakaryalıyım. Sakarya'lısın. Doğru bir 54 plakadan bir sanıyorum. 32 yaşındayım. Yarışmaya Sakarya'dan katılıyorum. Süpersin. Sakaryalıyım. Bu arada 32 yaşında değil Taha. Kaç Öyle mi? yaşındayım? 31 yaşındasın sen. 31 yaşındayım. Öyleymiş, yeni öğrendi şu an. Evet. Nasıl Sayılarla tanıştınız? pek aram yok. Efendim? Nasıl tanıştınız? Nasıl tanıştık? Bir göl kenarında. Ben yine balıkta kamptaydım. Her Dilara zamanki ile gibi. ilk tanışmamız hatta tam olarak da burada oldu. Öyle mi? Sürpriz olan şey Gerçekten buydu. mi? Evet. Biz burada Tam burada. tanıştık. Tam evet. burada tanıştık. Allah Allah. Taha'nın İlk çadırı- buluşmamız da burada oldu. Aa. Evet, Taha'nın çadırı buradaydı. Ben de şu arkadaki kayıkla Evet. göldeydim. Sen de göldeydin. Evet, Evet. ben göldeydim. Onun oltalarına takıldım. Benim Yok de artık. alarmlarım çaldı. Ben de balık geldi diye suya koştum heyecanla. Bir baktım Dilara. Evet, şurada 300-400 metre açıkta tanışmış olduk yani. Aa. Ben kayıktaydım, o kanoyla geldi yanıma. İlk ne konuştuğunuzu hatırlıyor musunuz? Oltalarıma sen mi takıldın dedi. Çok Evet, sinirlendim. Çok Sinirlendi mi? sinirliydim. Çok Evet. sinirlendi. Ama ben balık bekliyordum. Hava şartları kötüydü falan böyle. Sen Sinirlenmiştim. Peki Dilara ne hissettin ilk tanıştığında? Yani tanıştığında tam tanışma, yani ilk karşılaşma muhtemelen farklı bir sebepten ötürü. Ne hissettin? Çok sinirli geldi yanıma. Biraz korktum o yüzden açıkçası. Sen mi takıldın deyince evet dedim, ben takıldım, kusura bakmayın dedim. Sonra Instagram'dan takipleştik. Oo. İlk buluşmamız burada oldu. Evet. Ben çünkü burada bir 6 ay kadar kamp yaptım. Balık tutmaya çalıştım. Her ne kadar başarılı olup olmadığımı Evleriniz de tartışılabilir. yakındı sanıyorum. Yakın, Evet. evet çok yakın. Harika, süper. Sonunda evlendik ve şu anda da burada oturuyoruz. Çok Evet. güzel. Gerçekten yani ben hakikaten bilmiyordum ve şu anda çok şaşırdım. Büyük bir şey oldu bizim için de. Peki kamp yapmak nereden esti? Kampa nasıl başladınız? Benim ailem zaten, yani çocukluğumdan beri ailemle birlikte kampa gideriz. Hatta annemle babam hala kampa gider Çok güzel. benim. Ben de ailemle, babamla gördüm. Ben böyle balıkçı ve avcı geni olan bir aileden geliyorum. Ben bu işlerin içine doğdum. Yani böyle de hiç kopmadım da seviyorum. Sen de babanla Sıkılmadım. sürekli açılıyorsun. Evet, Instagram'dan babamla görüyorum. da düzenli olarak balığa gidiyorum işte. Yani aileden başladınız. Evet. Oradan bir Babamdan alışkanlık böyle oldu. gördüm ve böyle de devam ediyorum. Harika. Evet. Sonra evlenmeye karar verdiğimizde dedik ki bir karavan alalım biz en iyisi. Süper. Düğünümüzden bir ay önce ilk karavanımızın siparişini verdik. Çekme karavan mı? Çekme Evet. karavanda, evet. Ondan sonra düğünden bir ay sonra zaten o teslimatı gerçekleşti. Biz sonra hemen kamplara başladık. Harika. Önce yakın yerlere kampa gittik, işte Marmara bölgesi civarı. Daha sonra bir Güneydoğu seyahatimiz oldu. Yaklaşık 2 ay Güneydoğu'da Doğru. geçirdik. Sonra kış geldi. Kış kamplarına bir anda adım atmaya başladık. Hatta o ilk kış kampı videomuzu da o sene atmıştık. 2020'nin Ocak ayıydı galiba. Bu arada özür diliyorum Dilara. İlk Taha kanalı açtı. Evet. Balıkçılıkla alakalı Balıkçılık videolar üretiyordu. Daha sonra evlendikten sonra mı kampa evirdiniz yoksa Aslında önce mi? balıkta hiç kampı göstermiyorduk. Dediğim gibi biz burada 5 ay kaldık. Oralarda bu gölün farklı noktalarında da, hatta biz Dilara'yla sevgiliyken şu karşı noktada da çok kamp yapıyorduk Öyle çadırla mi? falan. Evet. Ama biz o kısımları sadece işte balığı yakalasal, onu yaymak
için bir çekim yapıyoruz. Tamam. En son çekme karavan kar kampıydı. Evet. Ondan sonra O zamanlar ben YouTube'la hiç ilgilenmiyordum Hı hı. aslında. Her şeyi Taha yapıyordu. Çekimini yapıyordu, editini yapıyordu, yüklüyordu. Ben videoları seyretmiyordum bile. aa, Çünkü seyrettiğimde bunu sakın koyma. Baskı yapıyordum, sakın bunu paylaşma diye. O paylaşıyordu. O yüzden hiç müdahale etmiyordum. Daha sonra bu karavanla birlikte videolara ben girmeye başladım biraz zaten çekimde, editte. Ondan sonra her şey benim üstümde şu anda. peki çekme karavandan başladınız. Daha sonra Unimog'dan önce başka bir şey Yine var bir mı? çekme Evet, bir tane karavanımız turuncu vardı. çekme karavanı. Aha. İkisi de daha önceki 2 çekme karavanımız offroad karavandı. Hı hı. Sonra da direkt motokaravana Araç yine geçtik. Toyota Hilux mıydı? Evet, Toyota Hilux ilk günkü aracımız. Peki niye Unimog? Daha sana sorayım. İlk olarak aslında biz bir Ural bir araç vardı 6x6. Hı hı. Onu almaya Artvin'den Antalya'ya gittik. Telefonla birinle görüştük. Çok Hı hı. heyecanlandık. Elinde 2 tane vardı. İşte gel dedi, bir yağını suyunu koy, aküyü değiştireceğiz. Gideceksin dedi. Heyecanla Artvin'den atlayıp arabayla şeye gittik, Evet. Antalya'ya. Süper. O zamanlarda pandemi, sokağa çıkma yasağı var. Hafta sonuna İznimiz denk yok. Her geliyor. türlü riski alıp gittik. Yani sokağa çıkma belgemiz yoktu aslında. Biz atladık arabaya bir gece, bastık marşa, geldik şekilde Antalya'ya. Ondan Evet. sonra Antalya'ya geldik. Aracı gördük. Tüm dünyamız başımıza yıkıldı. Çünkü adamın bir işte yağını suyunu koyup gideceğim dediği arabada şanzıman, diferansiyel, cam falan hiçbir şey yoktu ortada. 2 araba vardı. Birini alırız dedik. İkisini alıp bir tane bile olmuyordu. Sonra da dönüş yolunda Unimog'lar çıkmıştı o zaman yeni. Dedik ki aracımızı bulduk ve gidiyoruz. Aracı aldığınızda ne durumdaydı? Nasıl bir konfigürasyon yaptınız? Aracımızı aldığımızda orijinal ordunun kullanımından çıkmış bir Unimog'tu. Yeni İşte çıkmıştı. 3000 malzeme taşıma kilometredeydi. da kullanılan, askeri personel Hı hı. taşımada 3000 kilometrede bir araçtı. Çok güzel. Evet. Kondisyonu falan mükemmeldi. Zaten birçok aracın çok güzeldi. Aldık, boyadık. Karavan kısmını kendi isteklerimize göre yaptık ve bu hale geldi. Ne kadar sürdü yapım? 2 ay. 2 ay mı? 2 ay sürdü. Güzel, çok güzel. Evet. Her şey istediğiniz gibi oldu sanıyorum. Evet, Oldu. çok şükür. Zor 2 şartlara yıldır, göre 2 yıl ayarladık. oldu mu gezmeye Üçüncü baş- kışı bu. Ha, üçüncü kışımız, Üçüncü doğru. kış. Harika. Peki karavan kamplarının yanı sıra içerikleri zenginleştirmek adına çadır kampları da yapıyorsunuz. Evet. Sizce çadır kampları mı size daha çok zevk veriyor, karavan kampları mı? Bana göre hepsi zevk veriyor. Hepsinde mutlu oluyorum. O yüzden bir ayrım yapamayacağım yani. Sen Çünkü de hepsinin yeri ayrı. Yani çok düşündüm. Karar veremedim. evet, karar veremedim. İkisini de ayrı seviyorum. Karavan sanki bir tık daha kolay oluyor. Kolay oluyor. Evet. Daha konforlu. Çadır kampları peki devam edecek mi ilerleyen videolarda? Edecek, Evet, evet. edecek. Farklı şekilde süper, harikasınız. Peki videolarda görüntüler çok iyi. Hem drone görüntüleri olsun hem yerden görüntüler olsun. Düşük ışıkta olmanıza rağmen görüntü kalitesi gayet tatmin edici karşı taraf izleyici açısından. Videoları neyle çekiyorsunuz, neyle montajlıyorsunuz? Size başkası bu konuda video çekimlerinde, kurgularında, montajlarında yardımcı oluyor mu yoksa hepsini A'dan Z'ye siz mi yapıyorsunuz? Drone çekimlerini Taha yapıyor. DJI Mavic Air 2S Evet, drone'umuz. 2S. Onları Taha yapıyor. Ben drone'u asla kullanamıyorum. Ben Sağa beğenmiyorum. götürmem gerekirken havaya falan kaldırıyorum. Bizimki de aynısı. Tuğba da öyle. Selamlar, buradan videoyu çekiyor. Bu arada eşim Tuğba sağ olsun video çekimini yapıyor ve bizleri yalnız bırakmadılar sağ olsunlar. Atik ailesi Burcu abla, Özgür abi de kamera arkasından bizleri Desteklerinden dolayı izliyorlar. teşekkür Desteklerini ederim. esirgemediler. Sağ olsunlar. Çok Burcu teşekkür zaten ediyoruz. beni hiç yalnız bırakmıyor. O kadar destek oluyor ki bazen benim motivasyonum düşüyor. Her zaman yanımda. Yani içerik üretici arkadaşlığı özellikle çok daha önemli. YouTube işbirliği. Harikasınız. Gerçi biz de ikinizi de çok seviyoruz gerçekten. Hepinizi çok seviyoruz. Teşekkür ederiz. Ne diyorduk? Drone'u söyledik drone. en son. Yerdeki çekimleri de ben telefonla Hı hı. yapıyorum. iPhone 15 Pro ile çekiyorum. Çok güzel. Başka ne? Mikrofonumuz Rode Rode. Wireless Go 2. Evet. GoPro Rode. kullanıyoruz arada. GoPro 11 ile arada böyle birkaç görüntü alıyorum ama tamamen hiç videolarda kullanmıyorum. Harici ışık da kullanıyorsunuz. Evet, Godox Tüplü kullanıyorum. Godox'un ışıklarından Evet, kullanıyorsunuz. RGB deniyor galiba. RGB ışık Evet, aynen öyle. teknolojiyle alakam yani bu Olsun, kadar. harika. Peki montajları nasıl yapıyorsunuz? Montajları da iPad'den inşaat programıyla İnşaat. yapıyorum. Yani Evet. bunu biliyordum, şu açıdan sordum. Telefonla çekiyorlar, mobilden montajlıyorlar. Ya aslında içerik üretmek bu kadar basit. Evet. 4 ay öncesine kadar hatta Telefonla telefondan editi de yapıyorduk. Yani telefondan tabii büyük bir şey, büyük bir düzen şey olmuş yani, güncelleme olmuş. Aslında bu kadar basit. Hani çok kasmaya gerek yok yani, kameralar, şunlar, lensler bilmem ne. Bu kadar kolay bir şekilde, pratik bir şekilde ve sizin daha mobil olmanızı sağlıyor, pratik olmanızı sağlıyor. Evet. Çünkü bir kamera, işte ne bileyim gimbal'dır, tripod'dur vesaire, bunlar hep sizin hareketlerinizi kısıtlayacaktır. Evet. Bu sayede gayet rahat bir şekilde videolarınızı çekiyorsunuz. Öyle bakıyor ki sağ ol, sağ olsun. Peki
Peki kamp yapacağınız bölgeleri nasıl seçiyorsunuz? Nasıl buluyorsunuz? Bir ön araştırma mı oluyor? Ön araştırma da oluyor. Geçmişten bildiğimiz yerler de oluyor. Genelde gidip beraber keşif yapıyoruz. Hı hı. Bunu Özgür abilerle, Burcu ablalarla da hep beraber yapıyoruz işte. Kendimizi de yapıyoruz. Evet. Kendi başımıza. Yani keşif etmeden, bilmeden bir yere gitmek de şey olmuyor. Evet. Genelde telefon falan çekmediği için bu işlerin de şakası yok yani. Kesinlikle. Tehlikeli olabiliyor. Bölgeyi bilmek lazım. Yabani hayvanları falan. O yüzden en güzeli keşif yaparak, daha küçük araçlarla. Harika. Bu araçta çünkü keşif yapma imkanımız da yok. Evet. Keza manyakla da öyle. Bir yere girdiniz mi geri dönüşü olmayınca çok büyük sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Genellikle Sakarya, Kocaeli, Bolu o Bolu, taraflardasınız evet. değil mi? Evet. Daha önce güzel böyle doğuyu falan çok güzel gezmiştik Anadolu'yu ama inşallah Evet. yine Unimog'da gitmek da nasip inşallah olur. Evet. tekrardan nasip olur. Bir de Taha'nın balıkçılık hobisi olduğu için onu böyle çok güzel göller biliyor. Ben buraya daha önce gitmiştim, gidelim mi diyor, gidiyoruz. Bilmediğimiz yerlere gidince zaten batıyoruz hani yol. Yol Yolları. şartları. Ama Evet. bildiğimiz yerde de battığımız oluyor yani. Evet. Peki şunu da sorayım. Peş peşe. Şimdi Doğu'ya gittiniz. Eski çekme karavanla. Şimdi Unimog'la da bir Anadolu, Doğu turları gelir mi? Gelebilir ama tek başımıza büyük araçlarla sorun yaşayabiliriz. Özgür abi, Burcu abla gelmek isterse beraber peş peşe. Özgür abi gider misin Anadolu'ya, Doğu'ya? Evet. Değil mi? Burcu'yla arada konuşuyoruz zaten. Hatta geçen hafta hadi bir Karadeniz'e çıkalım mı diye konuştuk. Sonra niye bilmiyorum kaldık yine. Şimdi yurt dışından da çok ciddi bir izlenme alıyorsunuz. En son buraya gelmeden dün istatistiklere baktım. %92 olmuş şu anda. Yurt dışından izlenme %8 sadece Türkiye'de. Hani şu açıdan da sordum. Anadolu'yu, Doğu'yu gezmek belki ülkenin tanıtımı açısından da bir katma değer olarak turizm açısından da çok ciddi bir fayda sağlayacak. Çünkü gerçekten videolar milyonlara ulaşıyor. Globalden izlenme elde edecek şekilde nasıl bir yol izlediniz? Yani aslında burada Evet, sana biraz da- sen devreye giriyorsun. Teşekkür ederim. Bu soruyu hiç Bunu o yüzden birlikte sormadım. başarıyoruz. Gerçekten yani nasıl bir yol izledik? Altyazılarımız var. Bir de sen ne yapıyorsun onu bilmiyoruz. Senin Şunu sihirli söyleyeyim. parmakların. Estağfurullah. Şöyle bir kere minimum diyalog var. Çok fazla ayrıntılı diyaloğa girmiyorsunuz. İşte aldım, verdim, yaptım, ettim. Çok standart kelimeler ve tek cümlelik konuşmalar yer alıyor. Çünkü iş fazla ayrıntı diyaloğa girdiği zaman her ne kadar altyazı yazsanız da çok fazla yurt dışından izlenme şansı olmuyor. Çünkü insanlar yine de biraz daha şey istiyorlar. Anlayabileceği tarzda istiyorlar. Bence en büyük başarı o. Tabii ki popüler izlenme gelen ülkelere altyazılar ekliyoruz. Farklı dillerde videoları optimize etmeye çalışıyoruz. Onların o ülkelerde de videoların önerilmesi için. Bunun gibi daha pek çok taktik var. Düşman geldi. Geldi. Kedi. Memba kampta da böyle bizi koruyor. Tamam. Tamam Gel gitti kızım gitti. gel kızım. gitti o gitti. Bir de şöyle özellikle son 3 aydır kanal inanılmaz ivme yukarı doğru gitmeye başladı. Çok başarılı bir şekilde gidiyor. Bu başarı sizce neye bağlıyorsunuz bu başarıyı? Birincisi bence Memba kanala bir sıcaklık getirdi Kesinlikle. ve yenilik getirdi. Bir de farklı karavanlar deneyimlemeye başladık. Kiralayarak bir sürü karavanları deneyimlemeye başladığımız için izleyiciler de yeni bir şey gördüğü için bence o yüzden biraz böyle gelişme göstermeye başladık. Şimdi hatta bu aralar yurt dışından karavan kiralama Öyle mi? araştırmalarımız var. Böyle gidip bir ülkeye 2-3 farklı karavan kiralayıp, Süper. deneyimleyip ondan sonra onları yayınlamayı düşünüyoruz. Bilmiyorum bakalım yapabilir miyiz ama bence artısı olur. Bence kesinlikle artısı olur. Ya şu açıdan da tebrik ediyorum. Gerçekten sürekli yeni bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Şimdi tabii ki kamp, karavan, çadır belli başlı farklı şekillerde içerikler üretilebiliyor ama belli bir standarda kadar siz olabildiğince farklı ekipmanlar, farklı karavanlar. Bakma bana. Dinliyorum abi. Ya çok şey. Ne yapayım ya? Dinlemeyeyim mi? Sanki trolleyecek gibi. Hayır asla. Gayet ciddi bir şekilde dinliyorum. Şimdi öteye baksam adam diyecek ki dinlemiyor. Baksana adamın söylediğini. Peki bu kadar karavanı, farklı araçları nasıl temin ediyorsunuz? Bu konu Dilara'da. O Öyle buluyor. mi? Evet. Araştırıyorum internetten kiralık karavanları. Bir de hani bizim için de deneyim olarak da farklı olmasına özen gösteriyorum. Martılar. Martılar sana. Ortam gereği. İzleyicilerin de dikkatini farklı karavanların çekeceğini düşündüğüm için farklı gördüğüm karavanları işte kiralama sürecine giriyoruz. O da biraz aslında Maliyetli oluyordur şu an. maliyetli evet ve yorucu da oluyor. Çünkü tekrar bütün eşyaları işte Evet. hazırlayıp o karavanlara gidiyoruz, yerleşiyoruz derken ama keyifli değişik oluyor bizim için de. Daha tabii her araç aynı olmuyor muhtemelen. Unimo Kesinlikle. kullanmak da çok zor. Hepsi bambaşka Ve şeyler bambaşka içinde. araçlar hakikaten. Zor işler. Kızım
Meba. Ben daha ile bunu yaşayacağımızı biliyordum. Yok ama hiçbir şey yapmadım ki abi. Bakmasam olmaz. Baksam olmuyor. Şimdi bir de karavanın içine girelim. Karavanda sohbetimize devam edelim. Hem Unimo'nun içini göstermeye çalışalım ki zaten bunu izleyenler, bu videoyu izleyenler muhtemelen biliyordur. Sohbetimize orada devam edelim. Evet, karavanın içerisine geçtik arkadaşlar. Son bir kişisel sorum olacak Taha ve sana Dilara. Şu an YouTube'u tam zamanlı bir iş olarak yapıyorsunuz. Evet. Tüm gelirinizi buradan elde ediyorsunuz. Peki YouTube'dan önce ne iş yapıyordunuz? Ben metalurji malzeme mühendisiyim. Harika. Tasarım mühendisi olarak çalışıyordum İstanbul'da. Daha sonra bir rahatsızlık geçirdim. Babam dedi ki artık sen evine dön dedi. Yani bir süreliğine en azından. İstanbul'a gittin öğrenci olarak. Evet. Hangi üniversiteydi? Yıldız Teknik Yıldız Teknik. Üniversitesi'ndeydim. Sonra İstanbul'da çalışıyordum. Hı hı. Rahatsızlığımdan sonra babam sen gel bir süre evde dinlen dedi. Sakarya'ya geldim, sonra Taha ile tanıştım. O yüzden bir daha da döndüm. Bir daha da- İstanbul'a, evet. Taha'yı gördükten sonra bırakamadım. Bırakamadım, evet. Sen ne bırakamadım. işi yapıyordun? Ben de mobilya dekorasyon mezunuyum. Sakarya Üniversitesi'nde okudum. Bununla alakalı ailemizin bir şirketi vardı. Orada O işi çalıştın. biraz yaptım. Ondan sonra zaten hayatım genelde babamla böyle avda ve balıkta geçtiği için O şekilde devam. şekilde Artık devam da et. YouTube'da tam zamanlı Evet. bir iş olarak Evet. YouTube'a içerik üretiyorlar. Peki YouTube demişken YouTube Shorts hakkında ne düşünüyorsunuz? Dilara, öncelikle sana sorayım. Senin biraz daha ilgi alanına giriyor. Evet. Ya ben bilmiyorum bunu söylemek doğru mu ama ben çok ısınamadım shorts videolara. Ben uzun videoları daha çok izlediğim için özellikle. Ama artık çağımızda tüketime evrildiği için, uzun videolar çok tüketilmediği için shorts da paylaşmaya başladık. Birazcık senin teşviklerine de oldu aslında. Ama hala kısa video editlemeyi hiç sevmiyorum. Hatta kısa video editlediğim sürede bence uzun video editlerim daha Bazen kolay. de zorluyorum seni. Hani Evet. video yüklememiz lazım. Videoyu Evet, yayınlayacağız. evet. ama Mesela herkes dün onu söylüyor. paylaşacaktım, yükleyemedim. Dün boş geçti shorts'um. Böyle çok Yani sevdim. şöyle, YouTube Shorts hakkında herkes benzer şeyi söylüyor aslında. Isınamadığını söylüyor. Fakat oradan da inanılmaz bir büyüme potansiyeli var. Yani Evet. çok ciddi bir kitle geliyor. Sonra o kitleyi normal videoları da izlettirebiliyoruz. Yani belki bir kısmı tabii ki sadece Shorts'lara ilgi gösteriyor ama yine de kanalın büyümesi açısından çok ciddi bir ivme yakalamasını sağlıyor. YouTube Shorts demişken Instagram'da sormak istiyorum. Dilara, yine sana soracağım. Sen yine aynı şekilde dikey formatla daha çok ilgilendiğin için. Instagram'da da 1 milyona yaklaşan bir takipçi oldu. Orada nasıl başardınız? Instagram'a da ben yine dikey videoları çok sevmediğim için biraz böyle erteliyordum hep video işini Yine orada. geç başladınız. Geç başladım, evet. Daha sonra fark ettim ki aslında 2 günde bir düzenli video atınca mutlaka bir tanesi izleniyor. O izlendikten sonra da böyle gerisi, o geçmişteki videoların hepsi bir anda Hı hı. izlenmeye başlıyor. Ondan sonra 2 günde bir video atarak global keşfete düştük. Ondan sonra bir videomuz hatta 75 milyon izlendi. O Evet, video mükemmel bir sayı. neredeyse 300 bin takipçi getirdi bize bir Tek bir tane. video. Tek Tek bir bir video video. getirdi. O izlendikçe ondan sonra paylaştıklarım ve öncesinde paylaştıklarım da keşfete düştüğü için bir anda böyle 200 binden 800 küsür bine geldik. Bir ay içinde falan oldu Süper. bu. Peki oradaki izlenme şeyleri nasıl, ülkeler? Global vesaire. Onlara baktınız mı hiç? Asya daha ağırlıklı Asya ve ağırlıklı. Asya ve Avrupa ağırlıklı. Türkiye'den de var tabii ki de ama daha çok Asya tarafından geldiler. Süper, harika. Peki gelelim YouTube'la alakalı gelecek hedeflerine. Bu sefer sana soracağım. Tamam, Gülmeden olur, sormaya evet. çalışıyorum. YouTube'la alakalı gelecek hedefleriniz neler? gelecek hedeflerimiz yine sürekli gezmek. Bol bol gezmek. Hep Dünyayı tabii çıkarmak. gezmek. Evet. Hani gezmek, eğlenmek. Daha güzel farklı yerler görmek. İşte şu anda Dilara Avrupa'da veya dünyanın çeşitli farklı noktalarında ekstrem şartlarda yapılabilecek kampları araştırıyor. Bizim de bu araçta işte bir Asya hayalimiz var. Hala devam ediyor ama şartlar ve oluşan imkanlar neticesinde ertelemek zorunda kaldık ama bu hayallerimizden hiç vazgeçmiyoruz, devam ediyoruz. Bu hep cepte duruyor. Var, evet, çılgın planlarımız var. Peki İşte şöyle bir şey sorayım. Unimog'la alakalı bir değişiklik falan bir şeyler var mı? Unimog'la alakalı olabilir. O hayalim olan o Ural araca bazen Hı hı. ulaşabiliyorum, böyle işte bir şekilde bir şeyler olabiliyor. İşte şu anda yeni aldığım haberlere göre Ural belki ülkemizde çok eski ama çok yeni Rus markaları 6 çeker ve 8 Hı hı. çeker araçlarla Türk piyasasına girmeye hazırlanıyor. Hani daha farklı araçlarla, daha farklı şeylerle. Harika. Bir Peki de sen ne düşünüyorsun? Bu karavanı da arka tarafını kesip tekrar yapma planımız var. Çünkü Hı hı. biz bu Orta Asya planımız olduğunda önce Türkiye'de deneyimledik ve bize biraz küçük geldi depolama alanı. Sabit bir yatağa ihtiyacımız var. İşte birkaç böyle ekstra dolap gibi şeylere ihtiyacımız var. Bunun tasarımını bir değiştirmek istiyoruz. Ondan sonra da tabii Taha'nın hayali Ural hiç değişmedi yıllardır. Her akşam evde Farklı Ural hayallerimiz de var. videoları. Açıklayamıyorum burada şu Bak anda. buradan nasıl çıkıyor, çamura girmiş Ural, oradan çıkışını bana Sürekli övüyor. seyrediyor sürekli. Almak için bahane arıyor. Ama ben şöyle ki farklı araçlar kullanmayı da seviyorum, Evet. deneyimlemeyi. Yani bu bir hani
çocukken hatırlıyorsun işte büyük kamyonlarla oynamak. Aslında bunu kullanmak da öyle bir şey. Çok keyif veriyor. Tabii ki daha farklı şeyler neden olmasın. Evet. Aynen öyle. Yani bu arada şöyle söyleyeyim. Biz normal hayatta da hep görüştüğümüz için, dost olduğumuz için böyle Taha ile aramızda böyle farklı bir şey var. Taha normalde çok hayatı tiye alan bir insan ve ben her baktığımda ona gülmek istiyorum. Kendimi Evet, zor videoda tutuyorum. gösteremiyorum bunu Videoyu da ama. çok kestik bu arada buradan dolayı. O yüzden böyle oldu ama çok keyifli oldu. Çok Video samimi galiba oldu. 3 mutlu dakika olduk, falan oldu. Çok teşekkür ediyorum. Tam Evet, bir biz dost çok sohbeti teşekkür oldu. ederiz. Samimi bir ortam oldu. Bizi de ağırladınız. Sakarya'ya Her geldik. zaman Çok bekleriz. güzel oldu. Burcu abla Bir gün inşallah beraber balık tutarız. İnşallah. Keyif Yani yaparız. balık Güzel tutma bir konusunda kamp. özellikle yapabiliriz bir şeyler. Çok sabırlı bir insan değil ama. Yani Ama ne kadar hızlı- bekleyebilirim Ne bilmiyorum. kadar hızlı tutarsak o kadar iyi, hızlı Aynen bir şekilde öyle. tutarız inşallah ya. Son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mı kapanış olarak? 2 yılı doldurduk birlikte çalıştığımız sürede. Çok ya gerçekten hem nasıl geçtiğini anladım hem de bize çok şey kattın. Teşekkür Teşekkür ederiz. ederiz. Biz teşekkürler. Biz çok keyif alıyoruz. Ben de Evet. öyle. Çok rahat bir şekilde çalışıyoruz. Yani her Evet. şeyi direkt rahat bir şekilde konuşabiliyoruz. Evet. Hani o samimiyeti yakalamak zaten önemli. Evet, bir de senin iş disiplinin bize de çok iyi geldi Teşekkür düzen ederim. konusunda. Biz senin kadar disiplinli değiliz. Özellikle sen. Evet. Ben özellikle her konuda aşırı disiplinsizim. Olsun. Sağ olun Dilara ve sen bunu tüm Estağfurullah. eksiklerimi Yani kapatıyorsunuz. şöyle, Burcu ablalarda da aynı şey var. Kadınlar biraz işin teknik kısımlarıyla ilgileniyorlar. Erkekler de biraz daha kampı nasıl daha yaşanabilir, daha sağlıklı bir şekilde olur. Onun çabası içerisindeler. Yani o yüzden hep birbirinizi aslında tamamlıyorsunuz. O konuda da bence çok başarılısınız. Ben size ömür boyu mutluluklar diliyorum. Teşekkür İnşallah ederiz. çok Biz de daha öyle. iyi kamplarda, daha iyi içerikler üretilir. İnşallah beraber mutlu, mesut bir şekilde yaşarsanız, yaşlanırsınız. Amin. Hep birlikte. Çok İnşallah teşekkür siz de. ediyorum tekrardan. İnşallah. Her zaman bekliyoruz. Evet. Çok teşekkürler. İstanbul'da en kısa sürede bekliyoruz. Muğlis işten başını kaldırıp gelmez ama sen biraz o konuda Olsun. yardım edersin. Tekrardan bana. çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar izlediğiniz için de çok teşekkür ediyoruz. Sonraki videolarda inşallah tekrardan görüşürüz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Görüşürüz.